Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Mini 4 Pro'muzda mesafe testi yapacağız. Hafif rüzgarlı bir havada mesafe testinin nasıl olduğunu göstermek istedim. Bunun için bazı önemli şeyler var. Onlara dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi Mini 4 Pro'nun daha önce bazı videolarını çekmiştim. Nasıl hyperlapse görüntüler çekilir? Yağmurlu havada kullanılır mı? Sıcak havada kullanılır mı? Karlı havada kullanılır mı? Bunları anlatmıştım. Bugün sizlere mesafe testi yapacağım. Normalde Mini 4 Pro'nun 20 kilometre mesafesinin olduğu söyleniyor. İletim mesafesinin olduğu söyleniyor. Bakalım bataryası ne kadar gidecek? Bizdeki batarya çok büyük bir batarya değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde gelmiş default batarya. Bu batarya bakalım ne kadar uzağa gidecek. Hazırsanız şimdi drone'umuzu açalım. Drone'u sağlıklı kullanabilmek için en önemli şeylerden birisi antenleri arkadaşlar. Antenleri açmayı unutmuyorsunuz. Eğer antenleri açmazsanız iletimde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yere koyacaktım ama yeri biraz toprak. O yüzden elimde kalkış yapmasını sağlayacağım. Hava hafif rüzgarlı. Yavaşça başlıyoruz. Evet. Drone'u kaldırdık. Şimdi 50 metre yukarı kaldırmak istiyorum ve ileri doğru drone'u göndereceğim arkadaşlar. Bir yandan da kayda girelim. Böyle iyi diye düşünüyorum. Şu an 50 metre yukarıdayız. İleri doğru drone'u göndermeye başladım arkadaşlar. Bakalım kaç kilometre gidecek. Hava biraz rüzgarlı. Bayağı esiyor bu arada. Şu anda tam 250 metre oldu. Gayet iyi yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Uydu sayısına bakmak lazım ama şu an mesela 24 uydudayız, 25 uydudayız. 500 metreyi geçti. Evet, şu an tam 1 kilometreyi gördük ve %80 şarjımız var. Bakalım daha ne kadar gidecek. Şu an kumanda iletimi mesela bir diş düştü. Tekrar yükseldi, tekrar düştü. Şu an kumanda iletimi gayet iyi görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok gibi. Aramızda herhangi bir şey yok. Tepe yok, bir şey yok. Gayet gidiyor. Şu an tam 2 kilometreyi geçtik arkadaşlar. Hala kumandamızın iletimi var. 3 çizgide şu an. 4 çizgide. Sanki iyi gibi. Biraz yukarı kaldıracağım drone'u. Belki de araya hafif tepe falan giriyorsa evet şu an daha iyi oldu. Yani 2.2 kilometredeyiz evet. %65'e kadar bataryamız düştü. Bakalım geri dönüşü ne kadar yapacak? %50'ye gelene kadar 4 kilometreyi bulur muyuz? Bulamayız gibi. Genelde 5 kilometre falan gidiyor. Çok açık bir ortamda 5 kilometre gidiyor. Ama bugün rüzgar var ve rüzgardan dolayı şarjı çok çabuk tükeniyor olabilir. Çünkü rüzgara karşı direnç gösteriyor ve şu an saatte 40 kilometre hızla gidiyor. Bizimkisi default batarya, yani üzerindeki gelen orijinal batarya olduğu için gayet normal. Daha güçlü bir bataryayla tabii daha uzağa kadar gitmesi mümkün. Şu an tam olarak 3 kilometreye yaklaştık. Şu an 3900 metredeyiz. Tam olarak 4 kilometreyi bulmak üzereyiz ve 4 kilometreyi bulduk arkadaşlar mesafe testinde ve düşük pil dediği için başlangıç konumuna anca dönebilir diyor. Başlangıç konumuna döndüreceğiz drone'umuzu. Şu an tam 4 kilometreyi buldu. Başlangıç konumuna döndürmek istiyoruz. Eve dön diyoruz. Tekrar başlangıç konumuna dönüyor. Tam 4 kilometre arkadaşlar. Bir bataryayla 4 kilometre yol gitti. Ve bunu rüzgara karşı yaptı. Şu an
15-20 kilometrelik bir rüzgar var bizim bulunduğumuz açık alanda. Bu rüzgara göre gayet iyi bir mesafe, yani 4 kilometre. Rüzgarın olmadığını varsayarsak bu bataryayla 6 ve 7 kilometreye kadar rahatlıkla gidebilir diye düşünüyorum. Şu an siz de duyuyorsunuzdur, hafiften bir rüzgar var. Drone şu an hızla buraya doğru geliyor ve %37 bataryası kaldı. Ama rüzgarı arkasına aldığı için biraz daha hızlı geliyor olabilir. Böyle bir mesafe videosu çekmiş olduk sizlere. Beğendiniz mi? Fikirleriniz nedir? Yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi drone'umuzun gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, drone'umuz şu an gelmek üzere. 1 kilometre kadar bir mesafe kaldı neredeyse. Bataryamız %23. Drone biz ileri doğru gönderirken 4 kilometreye ulaşınca dedi ki ben anca olan bataryamla bu mesafeyi geri dönebilirim dedi. Ama bir şey yaşandı. Ne yaşandı? Rüzgar tam karşıdan estiği için, drone daha kolay gelebildiği için batarya daha az gidiyor arkadaşlar. Normalde bu bataryanın şu an %10 ya da %5 falan kalması lazım. Ama şu an %20 şarjımız var. %35'ten %30'a düşerken şarj böyle 4-5 dakika geçti. Bayağı düşmedi yani. Bayağı iyi şekilde dayandı. Buradaki en önemli şey, eğer bataryamız daha güçlü bir batarya olsaydı ya da drone'umuz farklı bir drone olup da daha güçlü bir bataryayla kullanılabilen bir drone olsaydı, Mini 5 Pro gibi olsaydı ya da Mavic 4 Pro gibi olsaydı biz drone'u daha öteye, daha uzağa gönderebiliyorduk. Çünkü 4 kilometrede hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Şu an 32 tane uyduya bağlı kumanda bütün şekliyle çekiyor. 4 kilometrede de gayet iyi çekiyordu arkadaşlar. Açık havada iletimi çok iyi. Eğer sağlam bir bataryamız olsaydı biz bu drone'u 10 kilometreden fazla öte gönderebilirdik, ileri gönderebilirdik. Bence mesafe açısından çok iyi bir drone Mini 4 Pro. Bu drone'la demek ki 10 kilometre ötedeki bir objeyi, bir evi, bir bahçeyi, bir herhangi bir alanı rahatlıkla çekebiliriz. Yani 10 kilometre öteye güçlü bir bataryayla drone'u gönderebiliriz diye düşünüyorum. Şu an drone gelmek üzere arkadaşlar. Tam üzerimizde 100 metre kaldı. İniş yapacak ve %17 şarjımız var hala. Bence muhteşem bir şeymiş. Ben bu kadar iyi gideceğini zannetmiyordum. Bu kadar uzağa gideceğini zannetmiyordum yani. Şu an geldi. Tabii inişini engelleyebiliriz. Engellemeyeceğiz. Bakalım insin. Olduğu yere inecek mi? Gerçekten çok şaşırdım. Ben 4 kilometre gitmez diye düşünüyordum. En fazla 3,5 kilometre falan gider diye düşünüyordum. Ama bataryamız olsaydı %50'ye kadar 4 gittiyse, diğer %50'de de bir 4 daha gitse 8 kilometre. Yani daha güçlü bir batarya olsa demek ki 10 kilometreyi aşacağız. Şu an düşük pil dedi bize. Hemen eve dön diyor. Evet. Evet, drone'umuzu aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güçlü bir bataryayla 10 kilometreden daha fazla drone'u bence gönderebiliriz. Sizin fikriniz nedir? O fikirleri de yoruma yazmayı unutmayın. Mini 4 Pro sizce bu işler için değer mi? Bence değer.